Güneş. Milyarlarca yıldır dünyadaki yaşamın en önemli kaynağı. Peki ya bir sabah uyandığımızda güneşin tamamen yok olduğunu görseydik? Sadece ışığı değil, devasa kütlesi de bir anda ortadan kaybolsaydı, dünyada neler yaşanırdı? İnsanlık hayatta kalabilir miydi? Yoksa medeniyetimiz yalnızca birkaç saat içinde çöker miydi? Bugün bunu tamamen bilimsel veriler ışığında inceleyeceğiz. Ama videoya başlamadan önce eğer bilim, uzay ve merak uyandıran senaryolar hoşuna gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Hazırsan başlıyorum. Her şey sıradan bir sabahla başlıyor. Saat sabah 9 suları. İnsanlar işe gitmek için evlerinden çıkıyor, çocuklar okul yolunda. Marketler yeni açılmış, şehirler her zamanki gibi kalabalık. Gökyüzünde ise her gün olduğu gibi güneş parlıyor. Fakat kimsenin bilmediği korkunç bir gerçek var. Tam o anda güneş artık yok. Ne patladı, ne söndü, ne de başka bir yere gitti. Sanki evrenden silinmiş gibi tamamen ortadan kayboldu. Ama ilginç olan şu ki dünyada hiç kimse bunu henüz fark etmiyor. Çünkü güneş bize yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta. Işığın bu mesafeyi kat etmesi yaklaşık 8 dakika 20 saniye sürüyor. Yani güneş yok olmuş olsa bile ondan ayrılan son ışık hala dünyaya doğru yol almaya devam ediyor. Bu yüzden insanlar normal hayatlarını sürdürmeye devam ediyor. Kimileri kahvesini içiyor, kimileri otobüs bekliyor, kimileri işe yetişmeye çalışıyor. Televizyonlar normal yayın akışında. Hava durumu sunucuları güneşli bir gün beklediklerini söylüyor. Hiç kimse birkaç dakika sonra yaşayacağı olayın insanlık tarihinin en büyük gizemi olacağını bilmiyor. Sonra saatler 8:50'yi gösterdiğinde bir anda gökyüzündeki bütün ışık kayboluyor. Mavi gökyüzü saniyeler içinde simsiyah oluyor. Gündüz bir geceden bile daha karanlık bir hal alıyor. İlk birkaç saniye boyunca insanlar bunun devasa bir güneş tutulması olduğunu düşünüyor. Fakat bu tutulma hiç bitmiyor. Ay da görünmüyor çünkü ayın kendi ışığı yok. O sadece güneşin ışığını yansıtıyor. Artık yansıtacak ışık olmadığı için ay da karanlığa gömülüyor. Gökyüzündeki Venüs, Mars, Jüpiter hepsi tek tek görünmez oluyor. Sadece uzak yıldızlar kalıyor. Dünya tarihinde ilk kez insanlar öğle vakti Samanyolu'nu çıplak gözle görebiliyor. İlk 5 dakika boyunca herkes şaşkın. Ardından panik başlıyor. Telefon hatları kilitleniyor. Sosyal medya saniyeler içinde milyonlarca paylaşımla doluyor. Ne oluyor? Güneş nerede? Dünyanın sonu mu geldi? Televizyon kanalları canlı yayına geçiyor. Astronomlar gözlem evlerine koşuyor. Uzay ajansları birbirleriyle iletişime geçiyor. Ancak hiçbir teleskop, hiçbir uydu, hiçbir gözlem evi güneşi bulamıyor. Sanki hiç var olmamış gibi. Peki dünyanın sıcaklığı? Filmlerde gördüğümüz gibi birkaç dakika içinde donuyor muyuz? Hayır. Aslında dünya düşündüğümüzden çok daha büyük bir ısı deposuna sahip. Atmosfer, okyanuslar, toprak günler boyunca depoladıkları ısıyı yavaş yavaş kaybeder. Bu yüzden ilk saatlerde sıcaklık yalnızca birkaç derece düşmeye başlar. Ancak bu bile doğa için ciddi bir değişimdir. Kuşlar yönlerini şaşırır, sabah ötmesi gereken kuşlar susar. Gece avlanan hayvanlar gündüz olduğunu anlayamaz. Arılar kovanlarından çıkmaz, çiçekler açmaz, fotosentez tamamen durur. Bitkiler artık enerji üretemez. Oksijen hemen tükenmez. Ancak dünyanın yaşam döngüsü ilk kez duraksamaya başlar. İnsanlar marketlere akın eder. Su, konserve, pil, yakıt, her şey dakikalar içinde tükenmeye başlar. Elektrik şebekeleri ilk başta çalışmaya devam eder. Fakat güneş enerji santralleri tamamen devre dışı kalır. Enerji ihtiyacı olan diğer santrallere yüklenir. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri başlar. Karanlık şehirleri daha da korkutucu hale getirir. Fakat bütün bunlar yaşanırken kimsenin henüz fark edemediği çok daha büyük bir felaket yaklaşmaktadır. Çünkü güneş yalnızca bize ışık veren bir yıldız değildir. Aynı zamanda dünyayı yörüngesinde tutan devasa bir kütledir. Ve bu kütle artık yoktur. İşte tam bu noktada çoğu insanın bilmediği inanılmaz bir olay yaşanır. Güneş yalnızca ışık saçan dev bir yıldız değildir. Aynı zamanda dünyayı yörüngesinde tutan devasa bir kütleye sahiptir. Einstein'ın genel görelilik kuramına göre yer çekimindeki değişim de ışık hızıyla yayılır. Yani güneş kaybolduktan yaklaşık 8 dakika 20 saniye sonra yalnızca ışığı değil, yer çekimsel etkiyi de dünyaya ulaşmayı bırakır. Ve o anda dünya artık güneşin etrafında dönmez. Yıllardır izlediği yörüngeden ayrılır. Artık uzayın karanlığına doğru düz bir çizgide yol almaya başlar. Aslında dünya patlamaz, parçalanmaz, aniden savrulmaz.
Sadece o ana kadar sahip olduğu hızla sessizce uzayın derinliklerine doğru ilerler. Fakat bu sessizlik beraberinde çok daha büyük bir felaket getirir. Çünkü artık dünyayı ısıtan hiçbir yıldız yoktur. İlk günün sonunda ortalama sıcaklık birkaç derece düşmüş olsa da önümüzdeki günlerde bu düşüş hızlanacaktır. Bir hafta sonra sıcaklık birçok bölgede sıfırın çok altına iner. Bir yıl sonra ise dünyanın ortalama sıcaklığı yaklaşık -70 derece civarına kadar düşebilir. Okyanusların yüzeyi donmaya başlar. Fakat şaşırtıcı şekilde okyanusların derin kısımları hemen donmaz. Çünkü su ısıyı çok yavaş kaybeder. Belki de yaşamın son kalıntıları uzun süre bu derin sularda varlığını sürdürebilir. Peki ya insanlar? İlk gün boyunca milyonlarca insan evlerine kapanır. Elektrik bulunan yerlerde ısınmaya çalışırlar. Hükümet olağanüstü hal ilan eder. Ordular kritik tesisleri korumaya başlar. Bilim insanları ise tek bir umut arar. Acaba güneş geri dönecek mi? Saatler ilerledikçe dünya çapında büyük bir sessizlik oluşur. Ne kuş sesleri, ne güneş ışığı, ne de alıştığımız gündüz manzarası. İnsanlık ilk kez gerçek anlamda kozmik bir yalnızlık hisseder. Artık zaman kavramı bile değişmeye başlar. Sabah olmaz, akşam olmaz, sürekli gece yaşanır. İnsanların biyolojik saati bozulur, uyku düzenleri alt üst olur, psikolojik sorunlar hızla artar. Çünkü insan beyni milyonlarca yıldır güneşin doğup batmasına göre evrimleşmiştir. Şimdi ise gökyüzünde sadece sonsuz bir karanlık vardır. Fakat tam herkes umudunu kaybetmeye başlamışken tam 24 saat sonra evrenin derinliklerinde beklenmedik bir şey olur. Güneş tekrar ortaya çıkar, sanki hiç kaybolmamış gibi. Fakat dünya bunu yine hemen fark edemez. Güneş çıktıktan sonra ilk ışığın bize ulaşması yeniden yaklaşık 8 dakika 20 saniye sürer. İnsanlar hala karanlığın içindedir ve sonra ufuk çizgisinde ince bir ışık belirir. Gökyüzü saniyeler içinde aydınlanmaya başlar. İnsanlar önce gözlerine inanamaz, ardından sokaklara koşar. Milyarlarca insan aynı anda gökyüzüne bakmaktadır. Kuşlar yeniden ötmeye başlar, bitkiler tekrar güneşe yönelir. Güneş enerjisi santralleri yeniden çalışır. Dünya sanki uzun bir kabustan uyanmış gibidir. Fakat hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Çünkü insanlık artık çok önemli bir gerçeği öğrenmiştir. Her sabah doğan güneşi sıradan sanıyorduk. Oysa nefes aldığımız oksijen, yediğimiz yiyecekler, içtiğimiz su, iklim, mevsimler ve dünyadaki yaşamın tamamı tek bir yıldıza bağlıydı. Güneş. Belki de milyarlarca yıldır hiç aksatmadan doğduğu için değerini unutmuştuk. Ama yalnızca bir günlüğüne bile kaybolması medeniyetimizin ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu anlamamız için yeterli olurdu. Peki ya sen? Sence güneş gerçekten bir günlüğüne tamamen yok olsaydı insanları en çok korkutacak şey ne olurdu? Düşünceni yorumlarda mutlaka paylaş. Videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bu tarz bilimsel senaryoların devam etmesini istiyorsan desteğin benim için gerçekten çok önemli. Ayrıca bir sonraki videoda hangi konuyu işlememi istediğini de yorumlara yazabilirsin. Belki de senin önerin bir sonraki videonun konusu olur. Eğer bu video hoşuna gittiyse ekranda gördüğün diğer videoma da mutlaka göz at. Orada da seni düşündürecek başka ilginç bir bilimsel senaryo bekliyor. Bir sonraki Merak Lab videosunda görüşmek üzere. Hoşça kal.